Evet, test 1-2, test 1-2. Arkadaşlar video çekeceğiz ama ben bu rodayı daha ilk defa kullanacağım. Çalışıyor mu diye test edeceğiz. Bakalım bir çalıştırmayı becerirsek videoya da başlayacağız. Ha, başlattım zaten. Tamam, git. Evet. Nasılsın, iyi misin? Lay lay lom hoppala hop. Evet, tamam gel. Evet, uzun bir yola çıkıyorum yine. Yaklaşık 450 kilometre gideceğiz. İstanbul, İzmir yine. Şimdi giderken 90 kilometre hızla gideceğim. Yani 90 kilometre hızı geçmeyeceğim diyeyim. Osman Gazi Köprüsü'ne kadar gideceğim. Osman Gazi'den sonra 204 ile 210 arası. Çünkü öyle gördüm hep. 204-209 kilometre arası otoban. O otobanda 90 kilometre hiç geçmeyeceğim. Sabitleyeceğim, 90'la gideceğiz. Özellikle yine bilerek gece çıkıyorum ki fazla araç olmasın. İki şekilde kaydedeceğim. Bir, toplam yolculuğu. Bütün yolculuk boyunca ortalama ne yaktık? Bir de otobanda ne yakacağız? Onu da yine otobana girdikten sonra Osman Gazi'nin orada bir şey yapacağım, şarj edeceğim. Şarjdan sonra da tekrar zaten otomatik son şarjdan sonrası diye sıfırlıyor yani. Şarjdan sonra sıfırlayacağız. 200-210 kilometre gideceğiz 90 kilometreyle. Bakalım 90 kilometreye gidince ne kadar yapıyor? Zaten arabanın kullanılabilir batarya kapasitesi bildiğiniz gibi 62.1 kWh. Yaktığımıza göre 90 km hızla kaç yüz kilometre gideceğimizi göreceğiz. Aqua Florya'daki e-şarj zaten bunlar yeni açıldı, takıldı buraya. 120 kWh'lik. Şu anda %96 olmuş. Yine %97'de büyük ihtimalle keser. Ondan sonra arabanın içine girer. Bir yol bilgisayarını sıfırlarız. Yolculuğumuza başlarız. Yol bilgisayarını sıfırlayalım. Zaten en son şarjdan sonrasını sıfırladı. Bakın bu 1439 kilometre. 1439 kilometre yapmışım toplamda. 15.4 kWh ortalaması var. Bunun 500 kilometresi uzun yol. Böyle de bir ortalama olmuş olsun. Sıfırlayalım onu. Sıfırladık ve from start. Bunu da sıfırlıyorum. Şu anda hepsi sıfır. Osman Gazi Köprüsü'ne gelene kadar Eco modda ve 3 yani en yüksek geri kazanım modunda kullanacağım. Ama Osman Gazi'ye artık girdikten sonra aracı şarj edip otobanda gitmeye başladıktan sonra o 3'ü adaptif yapacağım. Yine Eco modda gideceğiz tabii ki. Adaptif çünkü uzun yola daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Yani ben öyle kendi deneyimlerimden öyle gördüm. Öyle bakacağız. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyorum. En son geçtiğimde 192 liraydı. Bakalım şimdi kaç lira olacak? Tamam, bak bakalım kaç para olmuş. Şuradan girelim. En son 192 liraydı. Proceed 63 kilometers on 05. Aa 180, 190 130. 190 Aa, galiba. karttan verecektim ben ya. 190 mı? Bir öncekinde 192 idi. Ne oldu? Düştü mü? Ya bundan 2-3 hafta önce geçtim, 192 lira verdim. Allah, enteresan. Allah. Yok çipli. Tamam Kaan, evet arkadaşlar. Vallahi geçen sefer ben 192 vermiştim ama hiç olmadı dediler. Neyse, ödeyip geçelim bakalım. Yolculuğumuzun ilk kısmı bitti. Altınova'ya geldik. Şurada da ses şarj aletleri var. Arkadan da görünmüyor bu. Bu arada arka görüş ne kadar kötü değil mi? Şu ortadaki kafalı koydular. Bir önceki versiyonda yoktu ama görüşü bayağı kapatıyor. Neyse. 85.7 kilometre geldik. Aqua Florya'dan Altınova oksijen tesislerine 14.4 kWh yaktık. 71 kilometre hızla ortalama. Tabii ben bazen birazcık bastım. Bundan sonrasına dikkat edeceğim çünkü. 90 kilometreye gideceğiz. Şimdi ben biraz daha doldurayım. 78 ama dolsun. Dolduktan sonra yolumuza çıkıyoruz artık. Otoban testine başlıyoruz 90 kilometre. Kahve aldık kendimize. Yalnız burası fena, çok rüzgarlı olacak. Etkiler herhalde. Menzili. Kaan, nasıl hava? Vallahi buz gibi ya. Yaz ayında şey yapıyoruz. Değil mi? Kapşonu falan Hemen hırkaları, kapşonları giydik ya. Fena soğuk. Yemin ederim arkadaşlar, İzmir İstanbul otobanına gelirseniz, gece bizim gibi yola çıkacaksanız kesinlikle, hatta bakın ben şort giydim, hafif şöyle göstereceğim, kusura bakmayın. Şort giydim, yani pişman oldum. Yanıma da 2 gün kalacağım, sadece bir tane pantolon aldım. Keşke bir tane daha alsaymışım. Allah'tan son anda akıllı şu poları aldım. Donardım yoksa. Şimdi birazcık kahve içip ısınalım bakalım. Arabanın da dolmasına az kalmış. Dolsun yani, %90 oldu. %97'ye. Benimki biliyorsunuz 100 olmuyor bir türlü. İlla ESC'ye takacağım. Sonra yola çıkarız. Şöyle püsküvitimizle de
Püskevit. Püskevit de değil mi? Öyle diyorduk. Püskevit. Püskevitimizde de karnımızı doyuruyoruz. Altınova'daki ZES istasyonundaki şarj aletleri 180 kWh'lik arkadaşlar. Hızlı yani. %97 doldurduk. 90 km testimize başlıyoruz. 90 km hızla gitmeme rağmen ben de ne zaman konuşsam bu şey araya giriyor. Navigasyon. 90 km ile gitmeme rağmen tüketim 16. Çünkü durmadan yani bu İzmir-İstanbul otobanına girdiğinizde ilk bölüm sırf tırmanış. Daha yeni inişe geçmeye başlayacağız. Bakın ortalama hız da yani 90'a yakın. 83. Ama o kadar çok tırmandık ki ve sıcaklığa bakın. 17 demin 16 idi. Sıcaklıkla düştü. Menzili direkt etkileyecek gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar. Yani şunu söylemeden duramayacağım. Bakın arkadaşlar ben normalde imkanı yok otobanda 90'la falan gitmem. 100 bile çok yavaş. Bakın görüyor musunuz? En sağ şeritteyim. Artık sağ şeritte bile gelip kamyonlar bırak. Geçtim otobüsü, arabayı. Kamyonlar bile gelip bana selektör yapıyor. Yani olacak iş değil. Orta şeride hiç girmemeye çalışıyorum. Yoksa yolu kilitliyoruz yani. Demek istediğim bu şey var ya hani böyle yollarda görüyorsunuz 90'la 80'le giden var ya 80'le. Abicim otobanda 80'le 90'la gidecekseniz almayın o arabayı, binmeyin de. Yani ben şu anda sırf test için yapıyorum bunu hani ne görürüz diye. Normalde imkanı yok ya, bu başkalarına saygısızlık çünkü. Bilerek gece çıktım. Elimden geldiği kadar da sağ şeritten gidiyorum ki insanları etkilemeyeyim. Ya bunu da söylemek istedim açıkçası. İlk 100 kilometremizi bitirdik. Hatta şu anda 104.5 kilometre. Ortalama hız 84 kilometre saat. Ve yakıt 15.1 kilowatt saate çıktı. Şimdi hava çok soğuk. Açıkçası 28 dereceye açtım klimayı. Dışarının sıcaklığı 17 derece. 17 derece çok soğuk gelmeyebilir ama bu yol bir de rüzgarlı. Yani şu anda inişe başlasak bu düşecek ama İstanbul'dan buraya kadar hep tırmandık. Bu yol hep tırmanış. Bir inişe geçsek biraz düşecek. Bakalım 200 kilometreyi bitirdiğimizde zaten Edremit çıkışına geleceğiz. Orada göreceğiz asıl. Çünkü birazdan ortalayacak. Biraz iniş yapmamız lazım. Yoksa adil bir test olmaz bu. İnip biraz kazanmamız lazım. Hep tırmandık, hep tırmandık. Ama hızı hiç kesmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 84, hatta 84 bile olmaması lazım. 2 kere gişelerde durdum. Demek ki orada bu kadar düşürüyor. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, dün gece yolu bitirdik. Yorgundum. Bitiriş kısmını çekememiştim videonun. Şimdi önce şu arkamı görüyorsunuz. Bakın çıktık Ayvalık'a geldik. Şuraya bakın ya. Bu nedir yani? Şu güzel manzaraya karşı yaptığımız pisliğe bak. Her taraf şişe falan. Dön kan arkaya bak. Arkaya doğru dön. Evet, böyle manzarada böyle bir pislik. Şurada da bakın şey var. Burası Ayvalık. Cennet Tepesi diye geçiyor. Güzel bir yer kurmuşlar ama mekan pislik içinde. Neyse. Göstermiş olayım dedim. Kaan oğlum şifren ne ya? Gir şunu. Şimdi resmini çektim unutmayın diye. Otoban testinde toplam 209.6 kilometre yapmışız. 15.8 kWh ortalama, 90 km ortalama ile. Ortalamam gerçi 77 km saat. Tabii daha yüksek. Bu beklediğim için düştü. Fakat şöyle bir şey var. İşte burada soğuk havanın ve rüzgarın ne kadar etkili olduğunu anlıyoruz. Ben 100 km testinde 15.5 yapmıştım. Bakın bu 90 kilometrede 15.8 yaktı. Yani 400 mesela 90 km hızla ben 400 kilometre yapamadım. Niye? Efsane rüzgar vardı ve sıcaklık Balıkesir'de, özellikle Balıkesir civarında 7'ye kadar, 7 dereceye kadar düştü. 7 dereceye düşünce o soğukta ortalaması yani bütün o yolun, otobanın kaçtığı 13-14 derecedir. Yani burada soğuğun elektrikli araçları ne kadar etkilediğini görmüş olduk. Aslında 90 kilometreyle benim 450 kilometre falan yapmam lazımdı. %400 yaparken hava çok soğuktu. Soğuk ve rüzgar olunca böyle oluyor. Toplamına geçersek eğer, toplamı da söyleyeyim hemen. Toplamda da 430, bütün yolculuğumuz yani 436.1 kilometre sürmüş. Ortalama hız 70. 17.3 kWh toplamı. O da niye? Ben Balıkesir'de çıktığımda Edremit'i artık bitirdiğim için otoban testini. Sonraki kalan 135 kilometrede 150, 160, 170. Arabanın bütün sınırlarını zorladım. Performansı kullandım. Efsane gidiyor. Onu söyleyeyim yani, yol tutuşu acayip güven veriyor.
Zaten atik araba, arkadan çekişli olduğu için dönüşler daha rahat. Ama arkadaşlar bastığınız mı yakıyor. Dediğim gibi 90 km testinde bu yakışla gidebileceğimiz 380 km falan. Yani sıcaklık düştükçe menzil bayağı düşüyor. Burada bizim menzili mesela ortalama ne kadar etkilemiş? %10 etkilemiş. Yani sadece 15 derecenin altına düştüğü için %10'dan fazla menzil kaybettik. O yüzden kışın uzun yola çıktığınızda ayağınızı gazdan biraz daha çekmeniz gerekecek. Öyle diyeyim size. Evet, bu testte bu kadardı. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.